Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yufka almadan, hamur yoğurmadan herkesin kolayca hazırlayabileceği çok lezzetli bir tatlı hazırlayacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin ki daha sonra deneyecek olanlara da fikir olmuş olasınız. Öncelikle hamuru hazırlıyoruz. Bunun için 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı kadar buğday nişastasını uygun bir kasenin içerisine eleyelim. Ardından 2 su bardağı kadar unu da aynı şekilde elekten geçirelim. Üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz, yarım kahve fincanı ortalama 30 mililitre kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ekleyelim ve hafiften karıştırmaya başlayıp diğer taraftan ise 2 su bardağı artı 4'te 1 su bardağı kadar oda sıcaklığındaki suyu ekleyelim. Suyumuz sıcak, kaynar veya ılık olmayacak. Normal soğuk su kullanıyoruz. Sürekli çırparak tamamen pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayalım. Çırpıcı ile açamazsanız mutlaka mikser kullanmayı ihmal etmeyin. Aksi takdirde hamur çok sert kalabilir. Güzelce kıvam aldırdıktan sonra şöyle bir yarım litrelik su şişesi alalım. Ardından kapağına iğne yardımıyla 3 ila 4 delik açalım. Delikleri çok fazla büyütmeyin. İğne çok da büyük bir iğne kullanmayın. Zaten hamur akışkan kıvamda olduğu için isteseniz de istemeseniz de çok ince dökülmeyecek. O yüzden bu şekilde olması yeterli. 4 adet delik açtım. Su şişesinin içerisindeki suyu tabi boşaltmayı da unutmayın bu arada. Tamamen içerisini boşalttık. 0,1 su şişesi kullandık. Kapağını deldik. Ardından hazırladığımız hamur ile içerisine dolduruyoruz. Hem hamurumuz hem de şişemiz hazır olduğuna göre hemen pişirme aşamasına geçebiliriz. Bunun için öncelikle uygun bir tavaya ocağa alarak yüksek ateşte tamamen ısınmasını bekleyelim. Tavamız ısındıktan sonra dairesel hareketlerle hamuru içerisine sıkalım. Bu aşamada ocağı mutlaka kısık ayara getirmeyi unutmayalım ki hamurumuz yanmasın. Birbirinin üzerinden de geçirebilirsiniz. Zaten hamuru döktüğünüz anda hemen ayrılmaya başlayacaktır. Yani kurumaya başlar. Diğerinin üzerine gezdirdiğinizde de asla birbirine yapışmaz. Ama tavanın yeteri kadar sıcak olduğundan emin olun lütfen. Bir tanesini pişirip hazırladıktan sonra hızlıca tavadan bambu çubuk veya spatula yardımıyla alalım. Geriye kalan hamur bitinceye kadar aynı şekilde devam edelim. Bu arada benim bir gözleme tavam yok. Nasıl yaparım derseniz, gözleme tavanız yoksa krep tavasıyla olur. Krep tavanız da yoksa normal herhangi bir çok geniş ama derin olmayan bir tavayla da yapabilirsiniz. Yani oldukça kolay. Tavanın hiçbir fark etmez. Önemli olan hazırlıyor olmanız. Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ki bu bir kadayıf hamuru ve döktüğümüz yöntem de kadayıf dökme yöntemi. Ancak evde hazırladığımızda dışarıdan aldıklarımızla birebir aynı oluyor mu? Yani tat olarak tabii ki de çok daha güzel oluyor. Ancak incelik olarak kesinlikle dışarıdaki kadar ince değil. Yani o kadar ince hazırlamak için mutlaka bir makineye gerek var. Yani evdeki yöntemlerle pek de kolay olmuyor açıkçası. Ama ben hamura yoğurmak istemiyorum, yufka almak istemiyorum veya fiyatlarını çok pahalı buluyorum. Evde de değişik bir şeyler hazırlayalım. Veya o da değil, bulunduğum ülkede kadayıf yok ama kadayıflı bir şey hazırlamak istiyorum, o lezzeti yakalamak istiyorum ben diyorsanız o zaman bu tarif tam da size göre. Bence mutlaka ve mutlaka denemeniz lazım. Gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Benim pastacılık malzemelerimin arasında bu şekilde çelikten rulolar vardı. Ben onları kullanarak üzerlerine kadayıfı sarıp hazırladım. Bu ruloların boru şeklinde olanları da var. Yani genellikle tüm mutfaklarda bulunan aletler.
paketler. Onları kullanarak hazırladım veya elinizde bu rulolardan yoksa 2'şer 3'er kaşığa sararak da kolayca hazırlayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Tamamını hazırladıktan sonra uygun bir fırın tepsisine aldım. Yağlı fırın kağıdı kullanmayı da ihmal etmeyelim. Ardından üzerlerine birer yemek kaşığı olacak şekilde tuzsuz tereyağı gezdiriyorum. Tereyağı özellikle çok daha güzel bir lezzet katıyor. Ancak tereyağı kullanmak istemeyenler yerine margarin veya sıvı yağ da kullanabilirler. Ve hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında tamamen nar gibi kızarıncaya kadar pişmeye gönderiyorum. Onlar pişerken biz hemen hızlıca kremamızı hazırlayalım. Toplamda 400 mililitre kadar sütü uygun bir tencereye aldım. Üzerine 1 çay bardağı kadar toz şeker, birer dolu dolu yemek kaşığı olacak şekilde mısır nişastası, buğday unu ve bir tane de yumurta sarısı ekleyerek şöyle hızlıca tamamen pürüzsüz kıvam alıncaya kadar güzelce çırpıyorum. Ardından hemen ocağı açalım ve sürekli karıştırarak kremamızı pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra da en az 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırarak pişirmeyi ihmal etmeyelim ki daha sonrasında kremamızdan yumurta veya un tadı gelmesin. Bu çok önemli bir püf noktadır. Bu şekilde hazırladım. Hemen kapağını kapatıp balkona alıyorum ki tamamen soğusun. Bu arada gördüğünüz gibi artık rulolarımız da yani hamurlarımız da pişmiş. Hemen hızlıca fırından aldım. Öncelikle tamamen soğumasını bekledim. Yani ılımasını beklemeniz de yeterli. İçerisindeki ruloları böyle yavaşça çıkartıyorum. Zaten üzerlerini yağladığımız için hızlıca çıkacaktır. Üzerine çok fazla yağ koymak istemezseniz ruloları önceden mutlaka yağlamayı ihmal etmeyiniz. Bu arada kremayı ben çok fazla soğutamadım açıkçası. Sadece ılımış haliyle kullandım. Ama tamamen buzdolabında soğutursanız veya bir gece öncesinden hazırlarsanız kıvamı çok daha koyu ve güzel olur, aklınızda bulunsun. İçerisine bir dolu dolu yemek kaşığı ortalama 40-50 gram kadar tuzsuz yumuşamış tereyağı ekledim. Bir paket vanilin ilave ettim. Ardından bir pakette toz krem şanti ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Başta da söylediğim gibi ne kadar uzun süre güzelce dinlendirirseniz kremanızın kıvamı da o kadar yoğun ve güzel olur. Tam bir pastacı kreması gibi olur. Ancak ben dinlendiremediğim için hemen sıcak sıcak bu şekilde krema torbasının içerisine alıp içlerini güzelce doldurdum. Üzerini ise yeşil fıstıkla kapladım. Sizler isterseniz çikolataya veya Hindistan cevizine, fındığa da bandırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Damak zevkinize veya elinizin altında bulunan malzemelere göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz eğer bir sonraki videolu tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz, destekleriniz, paylaşımlarınız benim için çok değerli. Şimdiden hepinize ayrı ayrılıkta teşekkür ediyorum. Toplamda 10 adet bu şekilde rulo hazırladım. Üzerlerine servis aşamasında bal döktüm. İsteyenler şurup hazırlayıp o şekilde de döküp servis edebilirler. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.